Herkese merhaba, yepyeni bir incelememize hoş geldiniz. Hadi hemen konuya dalalım. Bugün binlerce yıllık bir geçmişe sahip dünyanın en çok okunan metinlerinden birini yani Tevrat'ı ele alıyoruz. Ama bugün farklı bir şey yapacağız. İşi tarihi veya teolojik tartışmalara boğmayacağız. Hayır, bugün her şeye tamamen matematiksel bir mercekten bakacağız. Tevrat'ı sadece rakamlarla, sayılarla ve o muazzam matematiksel şifreleriyle okuyacağız. Yani bir nevi bu kadim metnin anatomisini istatistiklerle çıkaracağız. Hazırsanız lafı hiç uzatmayalım ve sayılar konuşmaya başlasın. Hemen bugünkü yol haritamıza şöyle bir bakalım. 4 ana başlığımız var. Birinci sırada rakamlarla Tevrat'ın yapısı, 2 meşhur 613 emir ve yasak, 3 54 haftalık okuma döngüsü ve son olarak 4. sırada Tevrat'taki peygamber sayıları. O halde hiç vakit kaybetmeden birinci bölümle başlıyoruz. Rakamlarla Tevrat'ın yapısı. Kitaplar, bablar, cümleler ve harfler. Yapıya dair her şey aslında 5 rakamıyla başlıyor. Tevrat dediğimiz bu devasa metin tam olarak 5 temel kitabın bir araya gelmesinden oluşuyor. Zaten o kadar belirleyici bir yapısı var ki Yahudi geleneğinde çoğu zaman beşli anlamına gelen Humaş ismiyle anılır. Tevkin, çıkış, Levililer, sayılar ve tesniye. İşte tüm o devasa yapı bu 5 ana sütun üzerinde yükseliyor. Peki bu 5 kitap kendi içinde nasıl bölünüyor? Bab yani bölüm sayılarına baktığımızda çok net bir dağılım var. Yaratılışın anlatıldığı tekvin tam 50 bab ile en uzun kısmı oluşturuyor. Sonra çıkış 40, Levitiler 27, sayılar 36 ve tesniye 34 babdan oluşuyor. Gördüğünüz gibi hikayenin en başına, o evrenin yaratılış kısımlarına en geniş alan ayrılmış. Şimdi bu rakamları topladığımızda ulaştığımız sonuca bir bakalım. Toplam 187 bab. Yalnız burada çok ilginç bir detay var biliyor musunuz? Metnin bu şekilde numaralandırılarak 187 baba ayrılması ta en başından beri var olan bir şey değildi aslında. Okumayı ve metinler arası referans vermeyi kolaylaştırmak için 13. yüzyılda Hristiyan dünyasında ortaya çıkan ve sonra 14. yüzyılda Yahudi toplulukları tarafından da benimsenen müthiş pratik bir sistem bu. Hadi biraz daha derine, mikro seviyeye inelim. Çağdaş Tevrat uzmanlarının böyle tek tek büyük bir titizlikle yaptığı sayımlara göre metin tam tamına 5845 cümleden yani ayetten oluşuyor. Sadece durup şunu bir düşünün. Bu 5845 cümlenin her birinin üzerine yazılan ciltler dolusu tefsirleri, binlerce yıllık tartışmaları göz önüne aldığınızda karşımızdaki metnin nasıl yoğun bir anlam dünyası barındırdığını çok daha iyi anlıyorsunuz. Ve gelelim yapının en temel yapı taşına, harfler. Tevrat yaklaşık 300 bin ile 400 bin arasında harf içeriyor. Eski çağlarda soferim denen özel din bilginleri vardı. Bu insanların tek işi bu yüz binlerce harfi tek tek elle ve milimetrik bir hesapla parşömenlere kopyalamaktı. Öyle kolay iş sanmayın. Bir tek harf bile, evet sadece bir harf bile eksik ya da fazla olsa o parşömen anında geçersiz sayılırdı. İşte rakamların bize gösterdiği o muazzam sarsılmaz ciddiyet tam olarak bu. İkinci bölüme geçiyoruz. 613 yani emirler ve yasaklar. Mitzvot'un matematiği. Tevrat ve sayılar dendiğinde akla ilk gelen en meşhur rakam şüphesiz 613'tür. Bu Yahudi şeriatının omurgasını oluşturan emir ve yasakların toplam sayısı. İnanca göre Musa peygambere verilen ve bir insanın ticaretinden tutun da ibadetine, ne yiyip içeceğinden nasıl giyineceğine kadar hayatın her alanını düzenleyen kural sayısı bu. Peki bu koskoca 613 kural nasıl dağılıyor? Tabii ki bu 613 kural öyle rastgele bir araya gelmiş bir yığın değil. Kesin bir matematikle ikiye ayrılıyor. Bunların 248 tanesi yap denilen pozitif emirler. Geriye kalan 365 tanesi ise kesinlikle yapma denilen negatif yasaklar. İşte işin asıl büyüleyici kısmı ne biliyor musunuz? Bu sayıların sembolik anlamları. Yahudi geleneğinde 248 rakamı insan vücudundaki kemik ve organların toplam sayısını sembolize eder. Yani mesaj çok net. Tüm vücudunla, tüm benliğinle Tanrı'nın emirlerini yerine getir. Peki ya 365? O da hepimizin bildiği gibi bir güneş yılındaki gün sayısı. Bu da şu demek, yılın her bir günü hiçbir istisna olmadan yasaklardan uzak dur. İnsan bedeni ve zaman, ikisi de bu rakamlar üzerinden mükemmel bir ilahi disipline bağlanmış. Tüm bu kuralların içinde hiyerarşik olarak bambaşka bir yere sahip 3 kesin yasak var. Yahudi inancına göre şartlar ne kadar zor olursa olsun, hatta ölümle bile burun buruna gelseniz asla ama asla çiğneyemeyeceğiniz 3 kuraldır bunlar. Adam öldürmemek,
putlara tapmamak ve yasak cinsel ilişkiye girmemek. Hayatta kalmak için diğer kuralların bazıları belki çok uç durumlarda esnetilebilir ama bu üçünde tolerans sıfır. Elbette bu 613 devasa kural yığınının adeta kalbi diyebileceğimiz bir de özeti var. 10 emir. Sina Dağı'nda verildiğine inanılan bu 10 kural hem insanın Tanrı ile olan ilişkisini hem de insanla insan arasındaki ilişkiyi özetleyen evrensel bir anayasa gibi. Düşünsenize 613'ten 10'a. Kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir özetleme. Geldik 3. bölüme. 54 haftalık okuma döngüsü, yani ritüelin rakamları. 54 rakamı cemaatin inanç ritüelinin resmen bel kemiği. Tevrat'ın baştan sona düzenli bir şekilde okunabilmesi için metin 54 parçaya bölünmüştür. Bu bölümlerin her birine paraşa deniyor. Bu sistemi kuran kişi ise meşhur katip Ezra'dır. Buradaki amaç gayet net. Tevrat'ı her hafta Şabat günlerinde azar azar okuyarak tam bir yılın sonunda baştan sona hatmetmek. Ve yıl bittiğinde ne oluyor? Hiç ara vermeden, nefes almadan hemen ilk paraşaya geri dönülüyor. Asla bitmeyen bir döngü. Hazır fiziksel kitaptan ve ritüellerden bahsediyorken, geleneğin bize fısıldadığı çok ilginç başka bir sayıya, 13'e de değinelim. İnanca göre Hazreti Musa ölmeden önce kendi elleriyle Tevrat'ın tam 13 ayrı nüshasını yazmış. Ve bunları ne yapmış biliyor musunuz? 12 tanesini o dönemki 12 İsrail kabilesine dağıtmış, geriye kalan o son nüshayda muhafaza edilmesi için o meşhur ahit sandığına yerleştirmiş. Rakamların her biri aslında metnin otoritesini adım adım perçinliyor. Ve geldik son bölümümüze. 4. bölüm. Tevrat'taki peygamber sayıları. Yani İsrailoğullarının seçilmiş kişileri. Biraz da metnin içindeki insan istatistiklerine, daha doğrusu peygamber sayılarına bakalım. Talmud gibi kaynakları incelediğimizde karşımıza çok spesifik bir rakam çıkıyor, toplam 55 peygamber. Sözleri gelecek nesiller için önemli birer öğüt taşıdığı için kayda geçirilen bu peygamberlerin 48'i erkek, 7'si ise kadındır. Evet, dikkatinizi çekerim, sadece erkekler değil, kadınlar da bu kadim anlatıda peygamberlik gibi son derece özel bir seçilmişliğe sahip. Gelin bu 7 kadın peygamberin kim olduklarına daha yakından bakalım. Sare, Meryem, Debora, Hana, Abigail, Hulda ve Ester. Eski çağlarda bu kadınların ilahi bir ilhamla konuştuğu, o zor zamanlarda halka bilgelikle rehberlik ettiği gelenek tarafından açıkça kabul ediliyor. Sadece dinleyici için değil, bu dönemi araştıran tarihçiler için de hakikaten büyüleyici bir sayısal detay bu. Fakat bu kısmı bitirmeden önce size gerçekten aklınızı başınızdan alacak son bir sayı vermek istiyorum. Sıkı durun. 1.200.000. Evet, yanlış duymadınız. Talmud'a göre gelip geçen peygamberlerin toplam sayısı o bildiğimiz 55 kişiden ibaret değildi. Mısır'dan çıkan 600.000 kişinin tam 2 katı, yani yaklaşık 1.200.000 peygamber yaşamıştı. Ama içlerinden sadece 55 tanesinin sözleri evrensel bir nitelik taşıdığı için yazıya geçirilmiş. Geri kalan o devasa 1 milyona aşkın kalabalık sadece kendi dönemlerine hitap etmiş ve tarihin tozlu sayfalarında adeta birer kayıt dışı figür olarak kalmışlar. İnanılmaz bir sayısal evren, öyle değil mi? İşte böyle incelememizin sonuna geldik. Bugün o kadim metne alıştığımız gibi teolojik yorumlarla veya hikayelerle değil, kitabın fiziksel yapısı, kuralların matematiği, ritüel haftaları ve peygamber sayılarıyla dolu tamamen somut bir pencereden baktık. Ama insan sormadan edemiyor. Tarih boyunca unutulmuş, sözleri kayda geçirilmemiş o 1 milyondan fazla insanın anlattıkları eğer bugün elimizde olsaydı inanç tarihi nasıl şekillenirdi acaba? Düşünmesi bile gerçekten heyecan verici. Siz de bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşça kalın.